Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz fare dişi modelli kapşonlu hırkamızı yapılışını çalışacağız bu videomuzda. Hırkamız boyundan başlamalı bir hırka. Boyundan başlayarak örüyoruz beden kısmını. İlk önce kollarını örüp bitiriyoruz. Daha sonra bedenini birleştirip tek parça halinde örüyoruz. Tek kol altlarında dikişimiz var. Hırkamızı bitirdikten sonra boyun kısmından arkadaşlar ilmek çıkartarak kapşonumuzu örüyoruz. Yalnız kapşonumuzu ördükten sonra bitiş kısmını normal bitirip dikiş yapmadım. Aynı anda hem bitişini hem de dikişini birleştirmesini yaptım. Bakın bu şekilde çok düzgün durdu. Dikiş izimiz de olmadı. Evet. Hırkamızın boyutu 1 yaşa uygundur arkadaşlar. Hatta 9 aydan itibaren bile kullanmaya başlayabilirsiniz. Birazcık 9 aya büyük olabilir ama 9 aydan itibaren kullanıma uygundur. Bu şekilde bu güzel hırkamızın yapılışını anlatacağım bu videomda. Sormak istediğiniz sorularınız olursa arkadaşlar yorum kısmına yazarsanız oradan sizlere cevap vermeye çalışırım. Ben bu hırkamda toplamda 2,5 ip kullandım. Yine Kartop'un Baby One ipini tercih ettim. Onunla ördüm ve 3,5 numaralı şiş kullandım. Evet. Buyurun hırkamızın yapımına başlayalım hep beraber. Evet. Ben toplamda 80 ilmek attım şişime. 3,5 numaralı şişime. Şimdi bir sırada haroşamı ördüm. Şimdi burada roba ayrımlarını yapacağız. Kullandığım ip Kartopu Baby One arkadaşlar. 250 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında bir bebe yünü ve 3,5 numaralı şişle öreceğim. Şimdi dediğim gibi 80 ilmeğimi attım ve ben burada ayrımlarımı bu şekilde işaretledim. Öncelikle sizlere de söyleyeyim. 15 ilmek önler için ayırdım. 2 tane ara ilmek var. Daha sonra 10 tane kol ilmeğimiz var. Yine ikişer tane ara ilmeğimiz var. Ve 22 ilmek de arka beden için ayırdık. Şimdi örgümüze başlayalım. Dediğim gibi ben bir sıra haroşamı ördüm. Ve bir sıra haroşamın üzerinden başlayacağız. İlk 7 ve son 7 ilmek yine haroşa olacak her zamanki gibi. Düğme yerlerimiz olacak. O yüzden 2, 4, 5, 6, 7. Devam ediyorum. Evet. 15 ilmeğimi ördüm. Bu ilmeğimi çıkartıyorum. Bir tane gizli artırma yapıyorum. 2 ara ilmeğimi örüyorum. İlmek tutucumu çıkartıyorum ve bir tane daha gizli artırma yapıyorum. Evet. 10 tane kol ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmek tutucumu çıkardım. Bir tane gizli artırma yapıyorum. 2 ilmek örüyorum ara ilmeğimi. Yine tutucumu çıkardım. Bir artırma daha
yapıyorum. Şimdi 22 tane arka ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 tane ara ilmeğimi ördüm. Tutucumu çıkardım. Bir tane gizli artırmamı yapıyorum. 1 ve 2 ara ilmeğimi ördüm. Tutucumu çıkartıp tekrardan bir tane artırma yapıyorum. Evet, artırmalarımız hep ara ilmeklerin hem önünden ve arkasından yapıyoruz. Tekrardan 10 tane kol ilmeğimi örüyorum. Yine artırma ilmeklerime geldim. Evet, tutucumu çıkartıyorum. Bir tane artırma yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Tutucumu çıkarttım. Ve bir tane daha gizli artırma yapıp ön beden için 15 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde ilk artırma sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi örgümüzün arka yüzünde artırmış olduğumuz ilmekler de dahil bütün ilmekleri ters öreceğiz. Fakat ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz hariç olacak. İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz her zamanki gibi ilik ve düğme yerlerimiz olacağı için onları hep haroşa olarak öreceğiz. Evet, 1 2 3 4 5 6 ve 7 haroşamı ördüm ve ters örgülerimle başlıyorum. Evet, sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar bütün ilmekleri bu şekilde ters örgü olarak öreceğim. Evet, ters ilmeği de bakın artırdığımız ilmek bu şekilde yapıyoruz. Evet, artırdığımız ilmekleri de dediğim gibi ters ilmek olarak örüyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar ben bu ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yani arka yüzünü tamamlayacağım örgümüzün. Ön yüzünde yine artırma sıramızla sizlerle beraber artırma sıramızı yapacağız. Evet arkadaşlar, arka sırayı tamamladım. Şimdi ikinci artırma sıramızdayız. Modelimizi bu artırma sıramızı ön taraftan yapacağız. Modelimizi örgümüzün arka yüzünde kurmaya başlayacağız. İlk kurulumunu, ilk modelimizi orada uygulayacağız. Fare dişi modeli arka yüzden kurulan bir model. O yüzden şimdi ikinci artırma sıramı yapacağım ve örgümüzün arka yüzünde de modelimizi uygulayacağız. Evet, ilk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum yine. 4 sırada bir uygulayacağız arkadaşlar modelimizi. Modelimizi uygulayacağız. 3 sıra öreceğiz. Toplamda 4 sıra olmuş olacağız. 4 sıra yapmış olacağız. Evet, bakın.
Şimdi artırma yaptığımız ilmeğe geldik. Şu 2 tane ara ilmeğimiz hemen öncesinde ve hemen sonrasında artırmalarımızı yapmıştık zaten bir önceki sıramızda. Şimdi bu yapmış olduğumuz artırmayı da ördüm. Bir tane gizli artırma yapıyorum. 2 tane ara ilmeğimi örüyorum ve bir tane daha artırma yapıyorum. Evet. Ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi modelimizi 4 sırada bir uygulayacağız. Çok basit ve eğlenceli bir model. Yaptıktan sonra da çok hoş duruyor. Ve bakın, yine artırma ilmeğimize gelmiştik. Artırma ilmeğimizi ördüm. 2 ara ilmeğimiz var ve daha sonra bir artırma ilmeğimiz daha vardı. Tekrardan bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi ördüm ve bir artırma daha yaptım. Eğer bu artırmaları fark edemiyorsanız, az önce kullanmış olduğum ilmek tutucularla işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz arkadaşlar. Onları kullanabilirsiniz. Her sırada artırmalardan öncesinde ve sonrasında koyabilirsiniz. O şekilde kafanız karışmaz. Ama aslında yani çok belli oluyor, fark ediliyor. O yüzden ben çok tercih etmiyorum. Genelde ilk sıradaki ayrımı yaparken kullanıyorum. Evet, bakıyorum. Evet, bakın burada geldik. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz artırma sırası. Bu artırmış olduğumuz ilmeği de ördük. Bir artırıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum ve bir artırma daha yapıyorum. Sayarak da yapabilirsiniz. Bir önceki sırada arka ilmeği 22 ilmekti. 22 ilmeği birinci sırada bir sağ taraftan bir sol taraftan olmak üzere 2 tane ilmek artırmıştık. Toplamda 24 ilmek olmuştu ikinci sırada. 24 ilmeği sayıp ondan sonra artırmanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın yine artırma yaptım. 2 ilmeğimi ördüm. Tekrardan bir artırma daha yaptım. Ve ön bedenimi örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Evet, 7 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Ve ikinci artırma sıramı böylelikle tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka yüzüne geliyorum. Evet arkadaşlar, esas iş burada. Şimdi modelimizi burada kuracağız. İlk 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bakın, ön bedenimize başlarken modelimizi kuruyoruz şimdi 7 ilmekten sonra. Bu normalde ters örmemiz gereken ilmeklere geldik. Bu ilmeği düz öreceğim ama bu normalde yaptığım düzlerden değil. Düz örgüyü nasıl yapıyordum? Buradan batıp bu şekilde örüyordum. Ama bir alttaki ilmeğe batarak öreceğim. Bir alttaki ilmeğe batıyorum ve düz örüyorum. Evet. Bir tane ters örüyorum. Tekrardan yine düz ilmek öreceğim. Yalnız alttaki ilmeğe batıyorum. Düz örüyorum. Evet. Bir tane ters örüyorum. Şimdi düz öreceğim. Bu alttaki ilmeğe batıyorum. Bir ters bir düz öreceğiz arka tarafta bu model sıramızda. Ama düzümüzü alt tarafa batacağız. Ters örgümüzü normal yapacağız. Bakın, düz ilmek tekrardan gösteriyorum. Buradan değil, bir alttan batıyoruz ve örüyoruz.
ters ilmeğimizi normal şekilde örüyoruz. Düzümüzü alt tarafa batıp, ilmeğim kaçtı. Düzümüzü alt tarafa batıp örüyoruz. Ve bakın artırmış olduğum ilmeğe geldi. Bu artırmış olduğum ilmeklerle ve ara ilmekleri ters örgü örüyoruz. Evet, burada düz örgü ördük ve bu 4 ilmeği ters örgü olarak örüyoruz. Evet. Şimdi kol kısmımıza geldik. Tekrardan modeli kuracağız. Düz ilmeğimizi alta batıyoruz, örüyoruz. Ters ilmeğimizi normal örüyoruz. Düz ilmeğimizi alta batarak örüyoruz. Ters ilmeğimizi normal örüyoruz. Düz ilmeğimizi alta batarak örüyoruz. Evet, bakın düz ilmeğimi alta battım. Ters ilmeğimi normal ördüm. Düz ilmeğimi alta battım. Ters ilmeğimi normal ördüm. Düz ilmeğimi alta battım. Ters ilmeğimi normal ördüm. Evet. Yine dediğim gibi bakın artırmış olduğum ilmeğe geldik ve 2 tane ara ilmek var. Bir tane de bu tarafta artırmış olduğum ilmek var. Bu 4 ilmeği ters olarak öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Tekrar bu sefer arka kısma geldik. Yine bir düz ama düzü alttan batıyorum. Tersi normal örüyorum. Düzü alttan batıyorum. Tersi normal örüyorum. Düz ilmeği alttan batıyorum. Ters ilmeği normal örüyorum. Modelimiz bu arkadaşlar. Bir düz bir ters örüyoruz ama düz ilmeğimizi alta batarak örüyoruz. Alt ilmekten batarak örüyoruz. Bir önceki videomda zaten fare dişi modelinin ayrıntılı bir şekilde anlatımını çekmiştim sizler için. Eğer bu şekilde anlayamadıysanız bir önceki videoya da bakıp daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama zaten yeterince ayrıntılı anlattığımı düşünüyorum. Eğer sormak istediğiniz sorularınız da olursa yorum kısmına yazarsanız sizlere cevap vermeye çalışacağım. Evet. Bakın tekrar artırmış olduğum ilmeklere geldim. 2 ara ilmeğim ve bir tane daha artırma ilmeğim vardı. Onları ters örgü olarak örüyorum. 3 ve 4. Tekrardan buradan modele başlıyorum. Evet, az önce de bahsettiğim gibi modelimizi 4 sırada bir kuracağım. Şimdi bu sırada modelimizi kuruyoruz. 3 sıra normal şekilde örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olarak. Ön sırada düz, arka sırada ters olarak örüyoruz. Daha sonra arka yüzde ters örgü yapıyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimiz zaman düz örgü yapıyoruz. Daha sonra arka yüzde tekrardan model kuruyoruz. Yani toplamda 4 sıra olmuş olacak. Evet, şimdi birinci sıramızı bu şekilde modelle tamamlayalım. 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı ve onları da haroşa olarak örüyorum. Evet. İlk olarak modelimizi kurmuş olduk. Şimdi modelimiz biraz daha ilerlediğinde kendisini daha güzel gösterecek. Şimdi dediğim gibi ilk sıramızı yaptık. Bu ikinci sıramızda arkadaşlar dediğim gibi bütün ilmekleri düz olarak öreceğiz. Bu sırayı tamamlayacağız.
arka sırada ters olarak öreceğiz. Tamamlayacağız. Ön sıraya geleceğiz. Yine artırmalarımızla beraber düz örgümüzü öreceğiz. 4. sıramızı tamamlayacağız. Sonra arka yüzde tekrardan bir model daha kuracağız. Yine bir 4 sıraya arka tarafta başlayacağız. Şimdi bu sırada tekrardan başlayalım. Artırmaları da yapalım. Evet, bu sırada bütün ilmekleri düz örgü yapıyoruz. Arka sırada modeli kurarken bir düz bir ters yapmıştık. Evet, bakın artırma ilmeğime geldim. 4 tane arka tarafta düz örmüştük. Artırdığım ilmeği örüyorum. Bir artırıyorum. 2 tane ara ilmeğim var. Örüyorum ve tekrardan bir tane daha artırma yapıyorum. Ve devam ediyorum düz örgülerime. Evet, tekrardan artırma ilmeğime geldim. Örüyorum. Bir tane artırıyorum. 2 tane ara ilmeğimi örüyorum. Ve tekrardan bir artırma yapıyorum. Evet, bu şekilde artırmalarımızı yaparak örgümüze devam edeceğiz. Dediğim gibi bu sırayı tamamlayacağım. Arka sırayı da öreceğim ters örgülerle. Tekrardan ön sıraya geleceğim. Ön sırada bir sıra yine artırmalarımı yaparak düz örgülerle devam edeceğim. Daha sonra örgümün arka yüzüne geldiğimde tekrardan modeli kuracağım arkadaşlar. Şimdi ben örgümü öreyim. Tekrardan model sıramızda yine beraber modelimizi kuralım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ön sırayı tamamladım. Arka sırayı da tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Yine artırmalarla düz örgümü örerek devam edeceğim. Yalnız bu tarafta düğme deliği açacağım için sizlere de göstermek istedim. Düğme deliğini de beraber açalım. 1, 2, 3 tane ilmek ördüm. Bir tane doladım ve 2 ilmeği bir ördüm. Ve bu şekilde düğme deliğimi de açmış oldum. Evet, bunu sizlere göstermek istedim. Şimdi ben yine artırma sıramı yapacağım ve örgümün arka yüzünde tekrar modelimizi hep beraber kuralım arkadaşlar. Evet, örgümün arka yüzündeyim. Tekrar modelimizi kuracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. Başlıyoruz modelimize. Düzle başlamıştık. Düz örüyorum ama alt ilmeğe batıyorum. Tersimi normal örüyorum. Düz örgümü alt ilmeğe batarak örüyorum. Düz örgümü alt tarafa batarak örüyorum. Tersimi normal örüyorum. Evet. Yine aynı şekilde modelimize başlıyoruz. Bakın, artırdığım ilmek geldi. Artırdığım ilmeği, 2 tane ara ilmeği ve diğer artırdığım ilmeği, toplamda 4 ilmeği burada ters olarak örüyordum. Onları ters örüyoruz. Onları hep örgümüz sonuna kadar, robamızın sonuna kadar bu şekilde hep ters örülecek model sırasında da. Tekrardan kol için modelimize başlıyorum. Alttan battım, tersi normal ördüm. Düzü alttan battım, tersi normal ördüm. Düz ilmeği alttan battım, ters ilmeği normal ördüm.
düz ilmeğimi alttan batıyorum. Ters ilmeğimi normal örüyorum. Evet arkadaşlar. Modelimizin kuruluşu bu şekilde. Bu sırayı böyle tamamlayacağız. Ve yine dediğim gibi bakın 4 tane ilmeğime geldim. Onları ters örüyorum. Yine dediğim gibi 4 sırada bir modelimizi uygulayacağız. Bu modeli kurduğumuz sırayı 1 olarak kabul edeceğiz. 3 sıra daha öreceğiz. 4 sıraya tamamlayacağız. Sonra tekrardan bir model sırası daha kuracağız. Evet, bu şekilde tamamlayacağım. Dediğim gibi örgümün ön yüzünde yine artırma yerlerimde artırmalarıma devam edeceğim. Toplamda 20 kez artırma yapacağım. 20 sıra artırma yapacağım. 20 artırma sırasından sonra da kol ayrımlarını yapacağım. Kollarımı öreceğim. Daha sonra kollarımı teker teker ördükten sonra bedenimi birleştirip daha sonra bedeni tek parça halinde öreceğim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Düğme deliğini de 12 sırada bir açacağım arkadaşlar. 12 sıra öreceğim. Ondan sonra yine bir düğme deliği daha açacağım. 12 sıra öreceğim ve yine bir düğme deliği daha açacağım. Evet, şimdi ben gideyim örgümü tamamlayayım. Roba kısmının bitişine kadar, yani toplamda 20 sıra artırmamı yapayım. Geleceğim. Ondan sonra yine kolumuzu beraber örmeye devam edeceğiz. Evet, bakın yine artırma yerlerine geldim. Onları ters olarak örüyorum ve modelime devam ediyorum. Evet, ben gideyim robamı tamamlayıp geleceğim. Eğer dediğim gibi anlayamadığınız yerler olursa, burasını düzgün anlatamamışsın ya da burası benim kafama takıldı, burasını nasıl yapıyorduk dediğiniz yerler olursa yorum kısmına yazarsanız oradan sizlere teker teker cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, ben robamı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben hırkımın roba kısmını tamamladım. Şimdi toplamda 20 artırma yaptım. Şimdi 20 artırma yaptığımı buradan anlayamayanlar için nasıl anlayabiliriz? Şimdi normalde ön beden için 15 ilmekle başlamıştık. 15 ilmek sayıp geri kalan ilmekler bizim artış ilmeğimiz olacak. Şimdi hep beraber yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, pardon 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Bu geri kalan ilmekler bizim artırma yapmış olduğumuz ilmekler. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Evet. Toplamda 20 artırma sırası yaptım. Şimdi ben size bunun ölçüsünü de vereyim. Ölçüsünü vermemin sebebi arkadaşlar, sizin kullandığınız ipinizin kalınlığına, şişinizin kalınlığına göre ya da elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre yani büyük küçük olma ihtimaline karşı ben ölçüsünü vereyim. Şu anda 10 santim arkadaşlar. Evet. 10 santime ulaşmışız. Şimdi artık kol ayrımını yapacağız. Bir de şöyle söyleyeyim. 13 sırada bir de düğme deliği yaptım arkadaşlar. Siz isteğinize göre arasını kısaltabilir ya da daha da uzatabilirsiniz. Şimdi artık kollarımızı ayıracağız.
Evet, başlıyorum. Yine ilk ilmeğim boş aldım ve 7 ilmeğimi haroşa örerek başlıyorum. Evet, zaten bir arka sırada model yapmıştık. Şimdi ön sıradayız ve bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Şu anda ön bedenimizi örüyoruz. Ön bedenimizi ördükten sonra kollarımızı ayıracağız. Daha sonra kolumuzu bitirene kadar öreceğiz. Ondan sonra yine diğer kolumuzu öreceğiz. Daha sonra bedenleri birleştirerek beden kısmını tamamlayacağız. En sonda kapşon kısmını tamamlayacağız. Evet, şimdi ara ilmeklerime geldim. Ara ilmeğim 2 tane. Bir ilmeğini ön bedene ekleyeceğim. Bir ilmeğini kolumuza ekleyeceğim. O yüzden bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi kolumun diğer artırma yerine kadar öreceğim. Oradan sonra geri döneceğim. Evet, ön tarafta olduğumuz için düz örgülerle devam ediyoruz. Model çok basit ve zevkli arkadaşlar. Örmesi çok zevkli. Ben çok severek yapıyorum bu modeli. Kabartmalı olması ayrı bir hava katıyor hırka için. Bir de bu modele bu mavi tonunu çok yakıştırdım. Ne bileyim, yani ben modellere renkler de çok önemli aslında. Yani bazı renklerde güzel duruyor, bazı renklerde kendini o kadar belli etmiyor mesela. Ama bu mavi de çok hoş durdu, çok güzel durdu. Sizlere de tavsiye ederim. Zaten örgülerimde genelde bebekler için alerjik olmayan, alerji yapmayacak yahut tülerme yapmayan ipler tercih ediyorum. Sizler de bu iplerle örebilirsiniz. Evet, bakın ayrım yerine kadar geldik. 2 tane ara ilmeğim var. 2 ara ilmeğimin bir tanesini koluma ekliyorum. Ve burada artık geri dönüyorum. Çünkü artık sadece kolumuzu öreceğiz. O yüzden modelimizi de takip ederek kolumuzu örmeye devam edeceğiz. Şimdi örgümüzün ön yüzünde düz ilmeklerle ördük. Ne yapıyoruz? Arka yüzünde de ters ilmeklerle örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde kolumuzda hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan belli bir uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde öreceğiz. Model sıramızı da takip ederek yalnız. Yine kolumuzda modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi mesela ben arka yüzdeyim ve ters örmem gerekiyor. O sıradayım çünkü. O yüzden ters örgülerle devam ediyorum. Ön tarafa geldiğimde yine düz örgülerle devam edeceğim. Sonra tekrar arkaya döndüğümüzde modelimi yapacağım. O şekilde koluma devam edeceğim. Bir de arkadaşlar, eğer 3,5 numara, ben şu anda 3,5 numaralı şişle örüyorum. Eğer sizin de ördüğünüz numaradaki şişinizden yedek varsa bu koluna takıp yedek olarak örerseniz, yedek şişinizle örerseniz daha rahat edersiniz. Ben daha sonra geçireceğim, yine farklı yedek şişime geçireceğim. Yine 3,5 numaralı şiş kullanacağım. Aynı numarayla öreceğiz. Fakat yedek şişle örerseniz daha rahat edersiniz. Şimdi bakıyorum.
artırma, bakın ara ilmeklerime gelmişim. Ara ilmeğim 2 taneydi. Bir tanesini ne yapıyordum? Kol için ekliyordum. Bir tanesini de beden için ekliyordum ve dönüyorum. Evet, bakın ara ilmeklerimin birisi sağ tarafta, birisi sol tarafta. Evet, şimdi burada tekrardan düz örgülerle devam ediyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi başka hiçbir işlem yapmadan model sıramızı takip ederek kol kısmımızı öreceğim. Öyle geleceğim. Daha sonra sizlere kaç santim ördüğümü, toplamda kaç model yapmış olduğumu söyleyeceğim. O zaman siz de o ölçülerde kolunuzu tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi kolumu tamamlayayım. Öyle geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben kolumu ördüm. Model olarak modelimi tamamladım. Şimdi kol ucunda haroşamız var. Onu öreceğiz. Yalnız haroşaya başlamadan önce ben size ölçüsünü vereyim. Toplamda 29 santim örmüşüz. Şu boyun kısmından ölçüyoruz. 29 santim boyunca örmüşüm. Modelimi de kaç model yaptığımı da söyleyeyim. Şu kol hizasından ayrıldıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20'yi yaptım. Arka sırada modelimi uyguladım. Şimdi artık ön sırada haroşa örgülerime başlayacağım. Yalnız kolumuz için eksiltme yapacağız arkadaşlar. Şu anda benim şişimde kolum için toplamda bakalım kaç ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ve 52 ilmeğim var. Toplamda 10 ilmek eksiltip 42 ilmeğe düşüreceğiz. ilmek sayılarımızı, kol ucunu hafiften daraltmış olacağız bu şekilde. Şimdi şöyle ben daha önce de demiştim, yedek şişle kolumu ördüm, daha rahat oluyor. Şimdi burada eksiltmelere başlayacağız. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alıyorum. 3 tane ördüm. Bir tane eksilttim. 1, 2, 3. Kaç ilmekte bir kestiğiniz hiç mühim değil arkadaşlar. 2 ilmek yapabilirsiniz. 3 ilmek yapabilirsiniz. Mühim değil. 4. ilmeğimi kestim. 5. ilmeğimi kestim. 6. ilmeğimi kestim. 7. ilmeğimi kestim. 8. ilmeğimi kestim. 9. ilmeğimi kestim. Ve 10. ilmeğimi kestim. Evet. Sayalım.
Şişimizde kaç ilmeğimiz kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 42. Evet. 42 ilmeğim kalmış. Şimdi bu 42 ilmeği 4 sıra 3-4 sıra haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kesimini yapacağız. Şimdi ben haroşa örgülerimi öreyim. Geleceğim. Kesimini de birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, ben haroşamı tamamladım. Şimdi kesimini yapacağız sizlerle beraber. Toplamda 4 sıra haroşa ördüm. 10 ilmek eksiltmiştik lastik kısmı için. Şöyle tekrardan boydan ölçüsünü vereyim ben size. Kolumuzun 31 santim olmuş arkadaşlar kolumuz. Şimdi kolumuzun kesme işlemini yapalım. Bu şişlerle masada örmek biraz zor oluyor, kusura bakmayın. Şimdi ben örerek kesme tekniğini kullanıyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. İkincisini örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Şöyle. Evet. Bir tane örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Kesme işlemimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Farklı kesme yöntemleri de uygulayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Evet. Bu şekilde kolumu tamamen keseyim, bitireyim. Daha sonra arka bedenden tekrardan ipimi bağlayıp arka bedeni öreceğim ta ki diğer kola kadar. Ondan sonra diğer kolumuzu da bu kolumuzu ördüğümüz gibi öreceğim. Aynı şekilde aynı uzunlukta. Daha sonra yine aynı bu şekilde gösterdiğim gibi kesme işlemi yaparak diğer kolumu da bitireceğim. Sonra tekrardan ön bedene ipimi bağlayacağım. Ön bedeni de ördükten sonra arka tarafta koltuk altlarında birleştirmeye başlayacağım. Oraları da tabii ki sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben arkadaşlar şu kolumu keseyim, tamamlayayım. Daha sonra arka beden için ipimizi bağlayıp hep beraber devam edelim. Evet, ben kol kesimimi tamamladım ve biraz uzunca bir ip bıraktım ki kol altı dikişimizi yapmak için. Şimdi arka bedene geçeceğiz. Arka bedenden devam edeceğiz. Buradan ipimizi geçireceğiz ilmeğimize. Evet. Ve buradan düğüm atacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar anlatımını yapayım. Az önce de anlatmıştım zaten. Şimdi ipimizi buradan bağladık. Modelimizi takip ederek arka bedenimizi öreceğiz. Daha sonra kolumuza öreceğiz ve tekrardan bakın burada 2 tane ara ilmek var. Bu 2 ara ilmeğin bir tanesini kolumuza ekleyeceğiz, bir tanesini ön bedene ekleyeceğiz. O yüzden bu ara ilmeklerden bir tanesini örüp tekrar geri döneceğiz. Aynı diğer kolda yaptığımız gibi yine arka tarafı ördükten sonra bakın
Yine buradaki ara ilmeklerden bir tanesini kolumuza, bir tanesini de arka bedene ekleyip tekrardan buradan dönüp ön taraftan öreceğiz. Bu şekilde ta ki kol ucuna gelene kadar, şu lastik kısmına gelene kadar öreceğiz. Biliyorsunuz ki lastik kısmını örmeye başlamadan önce 10 tane ilmeğimizi eksiltmiştik. Yine aynı şekilde burada da öreceğiz. 4 sıra haroşa örüp kolumuzun kesimini yapacağız. Daha sonra kolumuzu bitirdikten sonra aynı burada arka bedene beden için ilmeğimizi bağlamıştık. Aynısını ön beden için buradan bağlayıp ön bedenimizi öreceğiz. Arka tarafa geldiğimizde o zaman beraber örmeye devam edeceğiz. Kol altı birleştirmelerini hep beraber yapacağız. Şimdi ben bu kolumu da örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben diğer kolumu da tamamladım. Bu şekilde yine anlattığım gibi buradan ipimi bağladım ve ön bedenimi de ördüm. Şimdi arka bedene geçiyoruz. Şöyle de göstereyim sizlere. Evet. Bu şekilde kolumuzun bir tarafı. Bu da diğer kolumuz. Çok güzel tamamladık kollarımızı. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçeceğiz ve kol altlarında birleştirme yapacağız. Evet, şimdi normalde modelimizi 3 sırada 4 sırada bir uyguluyorduk. Şimdi bu sıramızda arka sırada ters örgülerle öreceğiz. İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7 ve diğer ilmekleri ters örgü olarak örmeye başlıyorum. Evet. Kol altına kadar ters örgülerle devam edeceğim. Ve kol altında birleştirmeyi nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Çok basit arkadaşlar. Evet, kol altına geldik. Şimdi burada arkadaşlar bir tane artırma yapacağım. Kol altında, çünkü beden kısmında rahatlık olsun diye, hafiften rahat olsun, geniş olsun diye, bebeğinizi rahatsız etmemesi için bir tane artırmamı yaptım. Burada ilmek atarken arkadaşlar sıkı bir şekilde atmaya özen gösterin ki sonra açılıp genişlemesin. Ve buradan devam ediyorum örmeye. Evet. Bu şekilde birleştirmemizi de yapmış olduk. Şimdi arka bedeni örüyorum. Arka bedeni ördükten sonra yine diğer kol altında artırmamızı yapacağız. Bir tane. Ondan sonra yine az önceki gösterdiğim şekilde birleştireceğiz ön bedenimizle ve artık bedenleri birleştirmiş olacağız ve tek parça halinde hırkamıza devam edeceğiz. Evet, ters örgülerle devam ediyorum.
kol altına yaklaştık. Arka bedenimizi böylelikle örmüş olduk. Evet. Şimdi ön bedeni de getirelim. Şimdi burada az önce yapmış olduğumuz gibi bir tane artırma daha yapacağım. Ve ön beden ile birleştireceğim. Sıkı bir şekilde artırmamı yaptım. Ve ön bedeni örmeye devam ediyorum. Ve bu şekilde bedenlerimizin hepsini birleştirdik. Önleri, arkayı birleştirdik. Ve hırkamızı tek parça haline getirdik. Şimdi artık arkadaşlar yapılacak hiçbir artırma veya eksiltmemiz yok. Hırkamızın sonuna kadar öreceğiz. Tabii ki düğme deliklerimiz var. 13 sırada bir düğme deliği açmayı unutmayalım. Ve 4 sırada bir de modelimizi aynı şekilde uygulayacağız. 2, 4, 6, 7. Bunu da öreyim. Evet, son 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyorum. Ve birleştirmeyi bu şekilde birleştirme sırasında tamamlamış oluyorum. Evet. Dediğim gibi aynı şekilde modelimizi kurarak hırkamızı örmeye devam edeceğiz. 13 sırada bir düğme deliği açacağız. Hiçbir artırma veya eksiltme yok arkadaşlar. Şimdi ben öreceğim. Hırkamın boyutunu tamamlayacağım. Ondan sonra geleceğim. Bitişini, sonundaki haroşa örgülerini tekrardan sizlerle paylaşacağım. Uzunluğunu da o zaman vereceğim ki daha net olsun sizler için de. Şimdi ben hırkamın uzunluğunu tamamlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Ben hırkamın boyunu tamamladım. Yine aynı şekilde modelimi sırasını takip ederek. Şimdi sizlere ölçüsünü vereceğim. Şöyle söyleyeyim. Koltuk altından sonra, yani kolları ayırıp bedenleri birleştirdikten sonra toplamda 22 sıra boyunca fare dişi modelimi uyguladım. Daha sonra da 6 sıra haroşa ördüm. 2, 4, 6 sıra haroşa ördüm ve yeleğimi bitirdim. Toplamda 13 sırada bir düğme deliği açtım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane düğme deliğim olmuş oldu. Şimdi size ölçüsünü de vereyim. Şu şekilde. Şu boyun kısmından itibaren ölçüyoruz. 33 santim boyumuz. Enimizin uzunluğunu da vereyim. Şu şekilde 29,5-30 santim civarı arkadaşlar. Evet. Şimdi hırkamızın kapşonu için ilmek çıkartacağız. Evet, ipimizi alıyoruz. Yine tabii ki aynı şiş numaramızla ilmeklerimizi çıkartacağız. Siz tığ yardımıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu şekilde göstereceğim. Tığla daha kolay olur. Tabii ki nasıl kolay yapıyorsanız. Evet. İpimi çıkardım. Buradan yine ipimi sabitleyeceğim. Ve ilmeklerimi
çıkarmaya başlayacağım. Evet. Daha sonra bu ipleri gizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yine aynı yerden bir tane ilmek çıkartacağım. Evet. Çıkardım. Ve hemen yan taraftaki ilmekten batıyorum. İpimi çekiyorum. Evet, siz tığ yardımıyla yaparsanız daha kolay olacak arkadaşlar. Evet, hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Hemen yanındaki ilmekten bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi çıkartacağım. Evet. Evet. Bu şekilde ilmeklerimi alacağım. Dediğim gibi zaten boyundan başlamalı olduğu için bakın her ilmek belli. Evet, bütün bu şekilde boynumuzun şu köşeye kadar ilmeklerimizi çıkartalım. Daha sonra beraber örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ilmeklerimi aldım. Toplamda 80 ilmek aldım. Bütün ilmeklerimi sırayla takip ederek. Şimdi ilmek aldıktan sonra çeviriyoruz. Örgümüzün arka yüzünde olduğumuz için buradan ters örgü öreceğiz. Yalnız yine ilk 7 ve son 7 ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi ben örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi 2 4 6 ve 7 haroşamı ördüm ve diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Sıra sonunda yine 7 ilmek kaldığında 7 ilmeğimi de haroşa olarak öreceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar sıramı ters örgü olarak tamamlayacağım. Dediğim gibi 7 ilmeğimi haroşa öreceğim. Yine kapşon bitimine kadar ilk 7 ve son 7 ilmeklerimi hep haroşa olarak öreceğim. Orta tarafta, orta kısımda ki bütün ilmeklerimi de model kuracağım. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ters örgülerimizi örüyoruz. Ön yüzünde düz örgülerimizi öreceğiz. Bu sırayı tamamladıktan sonra ön yüzde düz örgülerimizi yapacağız. Arka yüzde tekrardan model kuracağız. Şimdi arkadaşlar ben bu sıramı tamamlayacağım. Ön sıramı da tamamlayacağım. Yani düz örgülerimi de öreceğim. Daha sonra arka sırada model kurmak için geleceğim. Yine hep beraber modelimizi kuracağız. Şimdi ben örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben ön yüzümde de ördüm düz örgülerimi. Şimdi arka yüze geldim. Şimdi bu yüzde artık modelimize başlayacağız. Yine ilk 7 ilmeğim haroşa 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, modelimizi kurmaya başlıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Düz ilmeği
alta batıp örüyorduk. Ters ilmeği normal örüyoruz. Düz ilmeğimizi alta batıp örüyoruz. Ters ilmeğimizi normal örüyoruz. Düz ilmeğimizi alta batıyoruz. Ters ilmeğimizi normal örüyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar modelimize başladık. Yine aynı şekilde model sıramızı takip ederek kapşonumuzu da oluşturacağız. Hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan kapşonumuzu belli uzunlukta öreceğiz. Daha sonra kesimini yapacağız. Kesimini farklı şekilde yapacağım. Hem kesimini yapıp hem de bir yandan da birleştirme yaparak keseceğim yani. O şekilde söyleyeyim. Tepe kısmında dikiş olmayacak. Evet. Modelimiz yine beden kısmında uyguladığımız şekilde kuruyoruz ve yine 4 sırada bir modelimizi uygulayacağız. Modelin yapımı çok zevkli. Ben bu hırkayı örerken çok zevk alarak ördüm arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bittiğinde daha da güzel olacak, göreceksiniz. Bu hırkayı kız bebekleriniz için de yapabilirsiniz. İpin rengini değiştirerek pembe, kırmızı, mor renkler kullanarak kız bebekleriniz için de örebilirsiniz arkadaşlar. Bebeklere çok yakışan bir model bu. Açık tonda böyle pembe renge de çok güzel uyum sağlayacak bir model. Tercih sizin, tabi diğer renkleri de kullanabilirsiniz. 2, 4, 6, 7. Evet. Ve 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet, bu şekilde ilk modelimizi kurmuş olduk. Yine aynı şekilde beden kısmında yaptığımız gibi modelimizi kurarak arkadaşlar kapşonumuzu öreceğiz. Ben şimdi kapşonumu tamamlayayım. Geldiğimde kaç sıra ördüğümü, kaç santim uzunlukta ördüğümü sizlerle paylaşacağım ve kesimini göstereceğim. Kesimi dediğim gibi normal kesim yapmayacağım. Birleştirerek kesimini yapacağım. Şimdi ben öreyim kapşonumu, geleceğim. Evet arkadaşlar, ben beremi tamamladım. Toplamda boyun kısmından ilmek aldıktan sonra 16 fare dişi modeli yaptım, sırası yaptım. Şimdi ölçüsünü de vereyim sizlere. Tam boyundan ilmek aldığımız yerden ölçtüğümüzde 16,5 santim arkadaşlar. 16,5 santim oldu. Şimdi artık beremizi hem bitişini yapacağız hem de beraber dikmeden kesimini yapacağız. Öncelikle örgümün ters yüzünü çeviriyorum. Tam ortalayarak şişimi misinalı şiş olduğu için kenardan çıkaracağım. Şimdi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve 40. Evet. 80 ilmeğimiz vardı toplamda. 40 ilmek sağ tarafta, 40 ilmek sol tarafta olacak şekilde
ayırıyoruz. Evet. Tam ortalamış olduk. Şimdi hem dediğim gibi bitişini yapacağız, hem de dikimini yapmış olacağız. Dikiş yapmayacağız. Şu şekilde ipimi alayım. Evet. Bu ilmeğimi alıyorum. Pardon. Şu şekilde biraz daha yaklaştırayım. Bakın. Buradan bir ilmek alıyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. İkisini bir geçiriyorum. Tığla yapıyorum bu işlemi. Daha kolay olacak. Sonra yine buradan alıyorum. Buradan alıyorum. İkisini çıkartıyorum ve bunun içinden geçiriyorum. Bir buradan alıyorum. İkisini geçiriyorum. Tekrar bu şekilde geçiriyorum. Evet, bir buradan geçirdim ve geçiriyorum. Evet. Bir buradan ilmek yapıyorum. Arkasındakinden de geçiriyorum. Bu şekilde çok düzgün olmuş oluyor. Hem bitişine hem de dikimini aynı anda yapmış oluyoruz. Ekstra bir daha dikiş yapmıyoruz. Evet. Bu şekilde bütün ilmeklerimi aynı şekilde kesimini yapacağım. Daha sonra arkadaşlar hırkamızın bir kol altı dikişleri ve düğmeleri kaldı. Onları da sizlere göstereceğim. Kol altı dikişlerini. Düğme dikmeyi zaten biliyorsunuzdur. O yüzden onu çok öyle gösterme gereği duymuyorum. Evet, şimdi ben bu şekilde kapşonumu bitireyim. Daha sonra yine beraberce devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın ben dikişimi bitirmemi yaptım. Şimdi burada en son bir zincir çektim ve çok uzun bırakmama gerek yok. Kesiyorum. Evet. Şimdi zaten bu iç taraf olduğu için ipimi biraz yürütmem yeterli olacak. Evet. Şimdi birazdan fazlalık kısmını keseriz. Bakın şu şekilde göstereyim. Tam ilmekleri karşılıklı kestiğimiz, birleştirdiğimiz için çok düzgün bir bitiş yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim kol dikişlerimize. Yine örgümüzün ters tarafını çeviriyoruz. Uzunca bir ip bırakmıştım dikişini yapabilmemiz için. İpimizi açıyorum. Evet. İğnemi geçirdim ve Bismillah deyip ilk önce bakın köşelerden birleştiriyorum.
Evet. Sonra bakın karşılıklı ilmeklerimiz var. Bu ilmeklerin içlerinden geçiyoruz. Evet, bakın. Ve buradaki ilmek. Ve bu şekilde çapraz dikiyoruz. Yani yanlamasına değil. Buradan ipim buradan çıkıyor. Tekrar bu tarafa atıyorum ve buradan geçiriyorum. Bu şekilde çaprazlamasına dikiyorum. Bu ilmeklerin uç kısımlarında bu şekilde düz olmasının sebebi ilk ilmekleri her zaman örmeden aldığımız için bu şekilde düzgün bir görüntü olmuş oluyor. Dikimi de daha kolay yapılıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar dikişimi ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi koltuk altına kadar aynı şekilde ilmeklerin içlerinden geçerek, karşılıklı ilmeklerin içlerinden geçerek dikeceğim koltuk altına kadar. Yine diğer kolumu da aynı şekilde dikeceğim. Düğmelerimi de dikip geleceğim arkadaşlar. En son hırkamın bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben dikişlerimi yapayım, geleceğim. Evet arkadaşlar, hırkamız böylelikle bitmiş bulunmakta. Bu şekilde 2, 4, 6 düğmemiz var. 6 tane düğmemiz. Ve bitti hırkamız. Çok da güzel oldu. Bu şekilde. Şimdi ben sizlere tekrardan ölçüsünü vereyim. Şu şekilde boyundan itibaren ölçtüğümüzde uzunluğu 34 santim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 34 santim. Enimizin uzunluğu 29,5-30 santim civarlarında oldu. 9 aydan itibaren bebeklerimizin 9-12 aydan itibaren bebeklerimizin çok rahatlıkla kullanılacağı bir hırka oldu arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.